Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ebu Bekir Güngör. Marmara Üniversitesi'nde biyomühendislik 4. sınıf öğrencisiyim. Burada aslında bildiğim uygulamaları tekrar ederken video çekme fikri aklıma geldiği için bu işe başladığımı belirtmek istiyorum. Aklımda birkaç fikir var. Onları sizlere sunacağım. Burası aslında benim birazcık tekrar yerim gibi olacak. Aktif olarak iki projede yer alıyorum. Bunlardan biri Wet Lab'da hyaluronik asit temelli leban hidrojelleri üretiyoruz. Tekinde de hocamla beraber poliekstromofil canlıları incelemeye başladık. Ama sadece Halomonas türleri için bunu yapacağız. Yaz tatilinde GTÜ'de staj yapmıştım. GTÜ Gerçi Lab'da. Orada Seyhan hocamız vizyonumu bayağı genişletti. O yüzden biyoinformatik kısmına ve protein inceleme kısmına falan başladım. İlgimi bayağı çekti. O günden beri aslında bu işleri öğreniyorum. Kullanmasını bildiğim bir sürü uygulama var. Onları göstereyim size. Daha sonra hepsini teker teker size anlatmaya çalışacağım. Database'lerini de anlatacağım. Ne kadar biliyorsam o kadar kendime geliştirdiğimi düşünüyorum çünkü. Nereye kaydetmiştim? Şuradaki uygulamaları kullanabiliyorum. Sıkıntı yok. Bunlara ekstradan Python'la da bir şeyler yapabiliyorum. Burada Python olmaması lazım. Evet, yokmuş. Henüz Gefi'yi kullanmadım. Bunların değindirmiştim ama kaldı. Gerisini az çok işime yarayacak kadar biliyorum. Bunları da bir ara size anlatacağım ama bugün derste keşfettiğimiz bir Lasso motifi proteinlerde Lasso motifini bulan AlphaFold temelli bir uygulamayı anlatacağım. Google'da arama çubuğuna Alpha Lasso yazdığımızda şu sayfa çıkıyor. Bizim resmi sitemiz burası. Peki burası ne yapıyor? Burada amaç şu. Bazı proteinlerde Lasso denen kement benzeri yapılar var. Zaten şu an burada hareket eden şekil aslında bir keman. Şu gördüğünüz siyah kısmı proteinin loop'undan geçen amino asit zincirlerini görüyorsunuz. Bu kısma lasso deniyor. Bu uygulamayı geliştiren ekip Polonyalı bir ekip. Warsaw Üniversitesi ve New Technologies Company adında bir şirket. İkisi beraber yapmışlar bunu. Aslında verilerini AlphaFold'dan alan bir uygulama. Biliyorsunuz ki AlphaFold'da yapay zeka temelli. Ve bu sayede milyonlarca protein yapısı geliştirirler tahmin ederek. Zaten bu işe başladığınızda elinizde eğer bir canlının nükleotidi, amino asit dizisi varsa oradan tahmini bir structure üretiyorsunuz. Bu sayfayı açtığımızda bu kısımdaki bilgileri doldurarak yapımızı yüklüyoruz ve bize bir sonuç çıkıyor. Ama öncesinde buradaki her bir kısma değinelim. Burada belirttiği gibi isteğe bağlı olarak projenize isim verebiliyorsunuz. E-mailinizi yazarsanız sonucunuz e-mailinize gelecek. Burada input file format yazan yerde aslında sizden istediği 3 şey var. PDF dosyası, GIF dosyası veya CIF ve bunların ikisinin karışımı olan kompleks formatlar. Calculate kısmında iki seçeneğin var. Bunlar Lasso Calculation veya Lasso and Matrix kısmı ve Closing Breach Detection kısmında ise biz otomatik seçerek yaptık aslında şu ana kadar işlemlerimiz. Burada spesifik amino asitlerden
bulmasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz veya e, kendi loop'unuza kendi loop'unuza yakın köprüleri bulmak istiyorsanız onları da bu kısma seçebilirsiniz. Otomatikten devam edelim. Ve identity kısmı var. Burada aslında yüklediğiniz yapıya benzer olan diğer proteinleri bulup onu gösteriyor. Bu benzerlik oranları da yüklediğiniz proteine %70 benzeyen, %80-90 benzeyen diğer proteinleri buluyor. No da diyebilirsiniz. 70'ten devam edelim. Default kalsın burası. Show Advanced kısmında ise hmm, burada köprü uzunlukları var. Farklı köprü türlerimiz var. Bunlar disulfide, amide bridge, ester bridge ve diester bridge köprü yapılarımız. Zaten uygulamanın çalışma mantığı şu. Eğer siz buraya bir yapı yüklerseniz o yapıda e, common olan köprüleri bulmaya çalışıyor. O köprüleri tespit ederse zaten sizde büyük ihtimalle loop oluyor. Amaç o loop'ları bulmak bu uygulamada. Aslında bu loop'larda bir düğüm oluşturuyor. Ve bu oluşturulan düğüm aslında çözmesi imkansız. Ve böylelikle yeni ilaç stratejileri, drug delivery sistemlerinin geliştirilebileceği iddia ediliyor. Şimdi size örnek olarak bir şey sunalım. Human Guts diyebiliriz aslında. Bakalım bir şey çıkacak mı? Aslında Akın Arlı arkadaşımla birlikte bununla ilgili hazırladığımız bir sunum var. Onu da size gösterelim. Orada da güzel teorik bilgiler var çalışma mantığına dayanan. Burayı bir inceleyelim. Burada yayınlanmış alfa lasso structure'ları ile ilgili sayfa karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili 60 tane entry girilmiş. Burada last tipimizi görüyoruz. Ve burada bulduğu köprü tipleri. En yaygın olan zaten disulfide köprüleri. Ve burada PL, DDT chain skoru var. Bunu AlphaFold'dan alıyor bu skoru. Güvenilirliğini gösteriyor. Ve şu kısmın açılımı da Predicted Local Distance Difference Test. Bu testin sonucuna göre e, tahmin ettiği yapının skorunu veriyor. Her bir amino asit aslında burada bir skor atıyor ve onun ortalamasını alıyor olarak düşünebiliriz ve burada da beyin isimlerini görüyoruz. Şimdi tekine seçelim. Şurada 6 var. 6'ya bakalım biz. UniProt ID'lerini görebilirsiniz. Bunu UniProt'ta açarız isterseniz. Gördüğünüz gibi yapımız burada açıldı. Burada görünüşünü değiştirebiliriz. Direkt kemik yapısına bakarız. Burada cartoon formatta inceleriz. Burada aslında renklendirme kısımları var. Biz PLDT'yi kullanalım. Şu kısımda istediğim aralıktaki amino asit zincirini görmemi sağlıyor. Peki barycentric view dediği görselleştirme aslında bizim ne işimize yarıyor? Bize verdiği bilgiler nedir? Ona değinelim. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 farklı üçgen renklendirilmiş. Bu 6 ne anlamına geliyor? Loop'un içinden bir tane loop'umuz var. O yüzden bir tane L var. Loop'un içinden geçen 6 farklı amino asit var. Burada turuncu ile gösterilen iki nokta ve arası disülfit bağını temsil ediyor. Şu geri kalan kısım ise loop'umuz. Bu üçgenler de alanları temsil ediyor. Yani aslında şu alan buradan geçen amino asitin alanını gösterecek bize. Bakalım buradan 191 geçmiş. 91'i nasıl seçerim buradan?
Onu da sizinle beraber öğrenmiş olayım. Zaten amaç öğrenirken süreçle beraber size göstermek olacak. Aralık vereyim. 190, 191 diyerek selectledim. Gördüğünüz gibi şu kısım. Bu kısmın alanı şuradan göreceğiz bunu. Direkt loop'un alanı veriyormuş. Loop'un alanı direkt 2033. Buradaki bilgileri kurcaladım. Eğer yapımızda birden fazla loop olsaydı o kadar sayıda şu tabloyu görecektik. Onu seçerek onunla ilgili bölgeleri bize gösterecekti. Şimdi Deep Lasso ve Global PLT'de bize güvenilirliğini sunuyor. Alpha Lasso'dan gelen bir hesaplama olduğunu söylemiştim. Buradan geçen amino asitler aslında amino asitin kuyruğu. Buna kuyruk diyorlar. Veya diğer bir adıyla lasso. Bunlar N-terminus veya C-terminus olabilir. Bizim kuyruğumuz üzerine geldiğimizde bize bilgi veriyor mu? Burada bilgi vermiyor çünkü tam kuyruğun sonuna denk gelmediği için de büyük ihtimalle. Çünkü burada L6C-N veya C yazdığı zaman anlıyorduk ki bu N terminus veya C terminus ama burada öyle bir şey verilmemiş. Burada C-term crossing'de içinden geçen amino asitlere dair bilgiler veriliyor. Sahil kuralıyla belirleniyor. Bunların içeri mi girdi, dışarı mı girdi? Artı ise içeri giriyor. Eksi ise dışarı çıkıyor. Loop'un dışından giriyor yani. Amino asitimiz şu şekilde gidiyor. Sağdan sola ilerliyor. Şunu anlamak istiyorum burada. Amino asitimiz o zaman içeri giriyor. Burada. Dışarı çıkmış. O zaman dışarı çıktığını nasıl anlayacağım? Sahil kuralını yapsam. Ama protein nasıl tutuyor bu sırada? Aslında yönlerin farklı olduğunu bize anlatıyor biraz. Bununla ilgili bir sunum yapmıştık da bu kısma bu kadar derin düşünmemiştim. Sunum yapıp geçmek için bakmıştım. Devam edelim biz. Loop'un uzunluğu da 107 amino asit. 107 amino asit kapsıyormuş. Ee, Burada model sekans kısmında FASTA formatında verilmiş. Tam FASTA formatım değil de residülerin hepsini görebiliyoruz burada. Şu turuncuyla gösterilenler bulunan loop'un kendisi. Şurayı şöyle toplasak 107 edecek. Mavi ve yeşile gösteren yerler içinden geçen amino asitlerimiz. Artı içeri girenleri yeşil olarak göstermiş. Dışarı çıkanları da içeri girenleri mavi olarak göstermiş. Dışarı çıkanları da yeşil olarak göstermiş. Yapımıza benzer bir şey bulmadık. Çünkü o seçeneği seçmedik. Arama kısmından yaptık. Yapımızı yüklemediğimiz için. Burada yapımızı bir çizgi olarak hayal edelim. Şu kısım loop'un ta kendisi. Bakın L artı C ifadesi var. Çünkü bu C terminus. Onu da şuradan anlıyoruz büyük ihtimalle. C kısmı da C kısmı daha uzun olduğu için C terminus bir kuyruğa sahipmişiz. Ekstra anlatabileceğim neler var? Slide üzerinden gidebiliriz istiyorsanız. Burada çok güzel bilgiler var ya. İndirilenler de olabilir.
Buradan Akan arkadaşımıza selamlar olsun. İlerleyelim. AlphaFold'dan bahsetmiştik. Demiştik ki çok fazla protein üretildi milyonlarca. Burada bahsettiğimiz gibi bunları elle kontrol edemeyiz. O yüzden AlphaLosso gibi yapay zeka temelli uygulamalara ihtiyacımız var. Bizim elimizde kontrol etsin. Otonom bir şekilde burada görüldüğü gibi kontrollerimizi yapabiliriz. Buradaki loop'un tanımından, kuyruğun tanımından size bahsetmiştim. Yüklediğimiz yapıyı 3D koordinatları belirlenen bir formatta vermeliyiz. PDB olur, CIF olur. Bu sayede belirliyor. Uygulama ne yapması gerektiğini o bilgiler sayesinde karar verebiliyor. O yüzden 3 boyutlu bilgi kritik önemli burada. Ve lasso tipleri var. Çok fazla lasso tipi var. Burada sadece 4'ünü gösterdik. Lasso 1 olduğu zaman lasso 1 diyeyim. 1 olduğu zaman bir tane loop var. İçinden bir tane geçiyor. Lasso 2 olduğu zaman yine bir tane loop'umuz var. Ama bu sefer iki tane amino asit zincir içinden geçiyor diye düşünüyoruz. Burada köprü türlerinden bahsetmişiz. Disulfide dedik. Amid olabilir, ester veya tiyoster olabilir. Bundan da bahsettim size. Verilen mesela bizim örneğimizde bu çıkmadı. GLM Matrix çıkmadı bizde. Örnekten örneğe çıkıyor. Bu şunu gösteriyor. Amaç burada protein bir piercing yapmış. Bunu minimal surface and Gaussian map yöntemiyle belirlemeye çalışıyor. Yani nasıl? Verimizi yükledik buraya. Bize GLM matrixini gösterdi. Koyu kırmızı olan yerlerde ve koyu mavi olan yerlerde aslında lassomuz var. Bu lasso ya aslında mouse'la buranın üzerine geçtiğin zaman koordinatlarını görebiliyorsun. O koordinatlara arama kısmında gidersek, buraya yazarsak lassonun orada olduğunu kanıtlayabiliyoruz. Kırmızıysa artı kırmızıysa artı yönde oluyor. Mavi ise de eksi yönde olmuş oluyor. Sadece vektörel bir gösterime böyle renkli olarak yapmışlar. Arayüzden bahsettim size. Kısımları teker teker anlattım. Aslında şuradaki bilgilerle buradaki bilgiler aynı bilgiler. Köprüleri ayarlamak için aslında sistemin içinde bir bilgi var. Sistem şunu diyor. İçindeki algoritma sistem köprüsünü bulmak için uzaklığın 3 Armstrong'dan az olması lazım. Kendi içinde aslında şu hesaplamayı yapıp köprünün çeşidine karar veriyor. Bahsettiğim yerleri geçiyorum. Bu kısım önemli işte. Burada çünkü bir filtreleme yöntemi yaparak kesinlikle yakın olan kısımları köprü olarak saymayacağını anlayabiliyor bu yöntemle. Ve onu kabul etmiyor. Mesela zaten elimizdeki yapıdan bunu görebiliriz. Bakıyorum yakın bir şey geçmiş mi bunda diye. Bu örnekte yakından bir amino zinciri geçmemiş. Onunla ilgili de örnek buluruz tabi. Ve yakın geçenleri kabul etmiyoruz. Direkt içinden geçeni kabul ediyor.
anlattım. Çok fazla amino asit protein bulunduğundan da bahsettim. Burada bahsedilen şey aslında şu. Lastofor formatı var iki proteinde de. Teki ökaryotik, teki de prokaryotik aslında. Bunlar aynı bunlar aynı görünüme sahip olsa da aslında farklı. Çünkü lastotipleri ve proteinler biri ökaryot içine evrimleşmiş, diğeri de prokaryot içine evrimleşmiş. Burada en kompleks proteinini görüyoruz. Alfa lastodaki. Buna bakalım. Şuna bakar mısın? Çok kompleks. İnsan proteiniydi yanlış hatırlamıyorsam bu. Evet. Polipeptit transporter polipeptitmiş. Gördüğünüz gibi çok fazla loop olduğu zaman bunları seçerek onunla ilgili bilgileri görebiliyoruz. Mesela bunda loop var ama hiçbir şey içinden geçmediği için sadece sistem köprüsü gösterilmiş. O taraftan da seçebiliriz daha hızlı şekilde. Biliyorum profesyonel bir anlatım değil. Ama böyle haftada bir sunum sayımı arttırarak ilerlersem daha güzel sunumlar yapabilir hale gelirim. Ve böylelikle profesyonelliğim de gelişmiş olur. Umarım ilginizi çekmiştir, yani farklı bir uygulama. Pek bilinmiyor. Belki hiç kimse bilmiyordur. Çünkü internette bununla alakalı hiçbir bilgi yok. YouTube'da bununla ilgili video bulamazsın. İlk başta Cemre'ye sorduğumuzda bile o doğru düzgün bilmiyor. Sayfanın linkini attıktan sonra anlar oldu.